Buyurun arkadaşlar. Balon gibi bazlamalarımız pişerken bu şekilde şişiyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hemen çeviriyoruz. Yanmasın. Çünkü bakın yüksek kısmında yanma yapabiliyor. Buyurun. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Servenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayına girerken sizler için sahurda yiyebileceğiniz, iftarda yiyebileceğiniz bazlama tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Bunun için öncelikle ön maya yapacağız arkadaşlar. 1 su bardağı sıcak değil ılık suyumuz olacak. 1 tatlı kaşığı toz şekerim olacak. 2. su bardağı suyumu ilave ediyorum. 10 gram kuru mayamı ilave ediyorum. Şöyle kuru mayamın biraz suda erimesini bekliyorum. Eridiğine emin olduktan sonra erimiş olduğum unumdan öncelikle 2 su bardağı unumu bırakıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra bakın güzelce karıştırdım. Şimdi arkadaşlar ön maya için hazır. Kapağını kapatıyorum. Cam kabımın. Üzerine hava soğuk olduğu için arkadaşlar çabuk mayalanması için örtüyorum. Ve kontrol ediyorum. Kaç dakika olduğunu size söylüyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Ön mayalamam ne kadar güzel köpük köpük kabardı. Bu şekilde yaparsanız daha başarılı bir çalışmanız olur. Tuz koymamıştım arkadaşlar. Bu aşamada içine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir küçük fincan zeytinyağımı ilave ediyorum. Yumuşak olması için bu aşamada sütümü ilave ediyorum. Ilık olacak yani sütüm. Sıcak değil, ılık. Şöyle güzelce sıvıları biraz karıştırıyorum. Bakınız. Sadece 15 dakikanızı zaman ayırın. Bu ön mayalama işlemi yapacağınız işlemde başarı oranınızı %100 daha da artırır. 2 su bardağı un ilave etmiştim. 3. su bardağı unumu ilave ediyorum. 4. su bardağı ve 5 su bardağı unumu ilave edip karıştırıyorum. Bakar mısınız? 5 su bardağı unla kıvam bu şekilde. Şimdi bazlama olduğu için unumuzu artırıyoruz. Bazlamada biraz daha hamurumuzun yoğun olması gerekiyor. 6. su bardağı unu ilave ediyorum. Her unun markası farklı olduğu için un oranı değişebiliyor. Burada sizin dikkat edeceğiniz püf noktası arkadaşlar yoğunluk. Bakınız. Bu da yeterli değil. Şimdi devam ediyoruz. 7 su bardağı un tam kıvam oluyor. Bu aşamada artık arkadaşlar ben elimle yoğuracağım. Arkadaşlar güzelce yedirmek için bu aşamada artık elinizi hamurun içerisine koyuyoruz. Bu şekilde bakınız mis gibi bazlama hamurumuz. Bakın ne kadar güzel hazırlandı. Şimdi bu şekilde artık hamurumuz hazır. Elimi de şu şekilde bakın kıvamı gösteriyorum arkadaşlar. Bu kıvamda. Ve üzerine kapıyorum. Güzelce bohça yapıyorum. Ve 45 dakika kabarmasını, mayalanmasını bekliyorum. 45 dakika hamurumuz bekledi arkadaşlar. Bakar mısınız? Eyvah eyvah eyvah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl güzel kabarmış. Biraz da taşmış. Şöyle yapıyorum ben size. Ellerimi bir damla zeytinyağıyla yağladım. Bakınız.
Şimdi havasını alıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel bir kıvam oluştu. Şu gözenekleri görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel oldu bakınız. Pamuk gibi. Şimdi ben bunu defalarca yoğurmayacağım arkadaşlar. Küçük bir toparladıktan sonra şöyle etrafını küçük bezeler halinde böleceğim. Şöyle bir toparlıyorum. Bakınız elime hiç yapışmıyor çünkü elim yağladı. Hamurun kıvamı da süper. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Şöyle toparladım. Şimdi küçük. Bakınız. Şimdi beze şöyle kabımı unladım. Şu portakal büyüklüğünde arkadaşlar. Alıyorum elime. Şöyle biraz toparladıktan sonra içine katlıyorum. Hapsediyorum havayı. Buyurun bu şekilde. Bakınız. Şöyle göstereyim. Tüm hamurumu bu şekilde bezeler haline getireceğim. Sonra şöyle katlıyorum kenarlarından. Bunun büyüklüğünü dilediğiniz büyüklükte arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben çok büyük yapmıyorum. Buyurun. Bezemiz hazır. Bu şekilde tümünü beze haline getiriyorum. Vermiş olduğum ölçüden 11 adet bazlamamız çıktı. İlk yaptıklarımız bakın tekrar kabarmaya başladı. Şu şekilde en son yaptığım küçük. Şimdi ben üzerine örtü örtüyorum. 15 dakika mayalanacak. Pişirme işlemi başlıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Tepsi mayası 15 dakikada çok güzel kabardı. Bu ilk yaptığım. Şimdi ilk yaptığımdan açmaya başlıyorum. Şu şekilde alıyorum. Şu tahtamı güzelce unladım. Bu aşamada artık yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Parmak ucuyla şöyle hafif un. Zaten bakınız pamuk gibi. Şöyle ne kadar bir karış büyüklüğünde açtım. Fazla unu da alalım. Şimdi ocağa gidiyoruz. Ocağımı bir kere yağlıyorum arkadaşlar. Bir daha yağlamıyorum. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Bakın arkadaşlar. Pamuk gibi. Bakınız arkadaşlar kabarcıklar başladı. Birinci bazlamamız hazır. İkinci bazlamamı koyuyorum. Hemen üzerini sertleşmemesi için örtümüzü örtüyoruz. Şimdi ikinci hamurumu koydum ve yavaş yavaş çevirerek pişiriyorum. İçi de pişmesi için çok yüksek ateş yapmayın arkadaşlar. Bakınız şu kabarcıkları görüyor musunuz? Kabarmaya başladı fakat yavaş yavaş pişsin, yanmasın. O yüzden şu şekilde çevirin arkadaşlar. Bakınız eğer bu şekilde kayma başladıysa alt katı da pişmiş oluyor. Buyurunuz. Şu güzel bazlamamıza bakar mısınız arkadaşlar? Bugün çok duygulandım çünkü benim çocukluk günlerim aklıma geldi. Annem Ramazan'dan bir ay önce yufkacı tutardı. 2 tane sağ olsun teyzeler, yufkacı teyzeler gelir bizim bir aylık Ramazan yufkalarımızı hazırlarlardı. Mis gibi kokuları geldi burnuma. Bu şekilde bakıyoruz. Pişip pişmediğini, pişmemiş, tekrar çeviriyorum.
Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar bazlamalarımı pişirmek için. Şimdi şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bakınız. Bazlamamız ne kadar güzel oldu. Şimdi artık bunu alıyoruz. Yenisini koyacağız. Arkadaşlar bakar mısın şu güzellikleri? Şöyle koyuyorum üst üste. Hemen üzerine örtü sertleşmesin. Bu şekilde. Diğer hamurlarım da bakınız ne kadar güzel. Tam 2 katına çıktı. Fakat üzerine örtüyorum. Bir tanesini daha alıyorum. Hemen örterek çalışın ki kurumasın üzeri. Bir taraftan pişmişlerimi koyuyorum. Tam bir yöresel mutfak oldu arkadaşlar. Şahane. Bakın arkadaşlar, pişirmeye devam ediyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hava kabarcıklarına. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Hazır. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Fakat ocağımın altını kapatıyorum şimdi. Şu biriken unlarım, bakınız bunları mutlaka alınız arada. Bu temizliği yapınız. Ve bazlamalarınız kirlenmesin. Bu şekilde almanız yeterli. Arkadaşlar yaptıklarımı bu şekilde hemen bohçaya sardım ki yumuşacık olmaları için. Şimdi size şöyle göstereyim. Buyurun. Bakınız pamuk gibi oldu. Bir diğeri bazlamalarım. Bakınız arkadaşlar şu güzelliği görüyor musunuz? Muhteşem. Bu şekilde 11 adet bazlamalarım muhteşem oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Öncelikle şöyle gösteriyorum size. Buyurun. Ne kadar yumuşak oldu. Bu da hemen sardığımız için. Bir de iç dokusunu size göstermek istiyorum. Buyurun. İçini görüyor musunuz arkadaşlar? Sünger gibi oldu. Ve ne kadar güzel pişti. Bakın. Hiç hamur değil. Şu güzelliğe bir bakın. O kadar güzel pişti ki. Çünkü yüksek ateşte pişirmedim arkadaşlar bunu ben. Düşük ateşte pişirirseniz eğer içi bu şekilde hamur kalmadan pişer. Size önerim bu yönde. Ben buna bir tereyağı süreceğim. Çayımızı da demledik. Üzerine tereyağı, reçel. Bakınız arkadaşlar. Yani dayanamadık artık. Yiyeceğiz. Çünkü güzel kokular bütün eve sardı. Dilerseniz artık üzerine tuz veya reçel ne isterseniz. Ben şöyle hemen arkadaşlar bu tarifimi mutlaka deneyin. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Süper bir lezzet. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Şimdi arkadaşlar bakar mısınız şu pamuğu? Yumuşacık. Şöyle derin dondurucuya bu şekilde koyarsanız ısıtınca daha da güzel pamuk gibi oluyor. Dilerseniz bunu artırarak arkadaşlar derin dondurucu çalışması yapabilirsiniz. Ramazan'da gece çıkarın, çayı demleyin, üzerine tereyağını sürün. Mis gibi yemeniz hazır bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şunun tümünü size göstermek istiyorum. Tabii bir tanesini yedik bu arada. Dayanamadık. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe. Pamuk pamuk gibi. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar, bazlamalarım hazır. Eğer bazlamalarımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Lütfen bu sağlıklı tarifimi deneyiniz. Afiyet olsun. Bakar mısınız içine kadar güzel göz göz pişti ve hiç hamur değil.
yumuşacık bazlamalarımı sizin için hazırladım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.